Herkese merhabalar efendim. Mayıs 2026'da o koca ayda bizleri neler bekliyor? 12 burç, Güneş burcumuz, Ay burcumuz, yükselen burcumuz bize ne gibi mesajlar veriyor? Merak ediyor musunuz? İşte hepsi bu videoda. Sakın ayrılma. Başından sonuna kadar gerçekten soluksuz bir şekilde izleyeceksin. Mayıs 2026 tek bir tonda ilerleyen bir ay olmayacak. Bunu en başta söylemem lazım. Bu ay gökyüzü hem bizi zorlayacak hem de böyle doğru noktada ciddi fırsatları da bize her zaman olduğu gibi açacak. Bazı günler tabii ki kontrol ettiğimizi düşündüğümüz şeylerin böyle elimizden kaydığını hissedeceğiz. Çok normal değil mi? Hayatın içerisinde olası hareketler bunlar. Bazı günlerde böyle tam tersine netleştiğimizi, nasıl böyle bir güç kazandığımızı gerçekten çok net bir şekilde göreceğimiz bir ay olacak. Yani bu ayın aslında hikayesi tamamen şu. En başında söyleyeyim. Nerede direniyorsun? Nerede doğru hamleyi yapıyorsun? Biraz sanıyorum denge değil mi? İşin buradaki en ana unsur olacak. Şimdi burada aslında hemen böyle baştan bir uyarıyı yapmam lazım. Bu videoda sadece genel bir yorum izlemeyeceksin. Mayıs ayı boyunca bazı günler var ki gerçekten söylüyorum size çok zorlayacak. Bazı günlerde var ki tabii ki ciddi fırsatlar açacak, programın başında da söylediğim gibi. O yüzden hemen hadi şimdi buraları hızlıca geçeyim. Burcum ne söyledi lütfen çıkma, olur mu? Çünkü bu ayın kritik zamanlarını kaçırırsan, işte onlar burada var. Bu süreci tabii ki haliyle yönetmen zor olur. Sonra da bana yorumlarda yazarsın. Gökçe Hanım neden böyle oldu? Ben de size derim ki genel tabloya bakmadan direkt burcunuza mı gittiniz, değil mi? Anlaştık. Hadi yaslanın bakalım Mayıs ayında bizleri neler bekliyor? Şimdi Mayıs ayının ana temasını çok net bir şekilde belirleyelim. Kontrol biraz zayıflıyor. Gerçeklerse her zaman olduğu gibi biliyorsunuz gizlenmez. Evet, bu ayda gizlenme ortaya çıkıyor. Hayat sizi daha doğru bir zemine doğru aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle arkanızdan destek veriyor, itiyor. Bu süreç tabii ki rahat ilerlemeyecek. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık ama gereksiz yüklerden de kurtulmamızı sağlayacak. Bakın bunlar önemli. Bu yüzden bu ayı böyle hani iyi mi kötü mü diye ayırmayalım, olur mu? Çünkü bu pek doğru bir yaklaşım olmayacak işin açıkçası. Bu ayı böyle bir sonuç ayı olarak görelim. Yani doğru yerdeysek güçleneceğimizi bileceğiz ama her zaman olduğu gibi, her zaman söylüyorum. Yanlış yerdeysek, yanlış pencereden bakıyorsak, bakış açımızı değiştirmiyorsak, haliyle bu Mayıs'ta değil Haziran'da olsa zorlanırız değil mi? Ama bu ay zorlanacağımızı da belirtmem lazım. Şimdi bu ay neler var? Tek tek bakalım mı? Şimdi 1 Mayıs'ta gerçekleşecek Akrep Dolunayı. Bak, ay sert başlıyor, tamam mı? Bu etki böyle zorlayacak. Bu hiç kaçınılmaz bir gerçek. Çünkü gizli kalan konuları bak öyle bir açığa çıkarıyor ki çarşaf çarşaf. Görmek istemediğin bir gerçekle yüzleşeceksin. Beklenmeyen bir konuşmayı bak bu süreçte yapabilirsin. Aynı zamanda bu dolunay sana çok güzel, gerçekten büyük bir netlik de sağlıyor. Bak bunun kıymetini bil. Hani ne doğru ne yanlış, kim gerçekten sahici, kim gerçekten sahte, ne yapıyor hepsi bir bir ortaya çıkacak. Yani evet bizi biraz belki zorlayacak ama aynı zamanda da ne yapacak biliyor musunuz? Gözümüzü açacak. Bakın ben de açıyorum. Evet, açın gözünüzü artık. Evet, 1 Mayıs'ı özetledik. Peki sırada ne var? 6 Mayıs. 6 Mayıs'ta ne var? Plüton geri hareketine başlıyor. Şimdi bu ne demek? Şimdi bu süreç aslında içsel olarak baskı yaratacak. Çünkü kontrol etme isteğini artıracak. Evet, önemli bir detaydır ama aynı zamanda da ne yapacak biliyor musun? Seni durduracak. İnsanları ya da olayları böyle yönetemediğini fark ettiğin noktalar elbette olacak. Bu süreçte daha fazla olacak. İşte bu durumda ne yapacaksın? Kendi gücünü nerede kaybettiğini göreceksin ve yeniden toparlanma şansı verecek sana. Aslında bakın burası çok önemli. Yani ne diyor? Ben seni destekliyorum diyor. Hata yapsan da bazı gerçekleri göremesen de ben bunları gerçekten senin görmeni sağlayacağım ve hatta bunları yeniden inşa etmen için, toparlaman için sana şans vereceğim diyor. Daha ne yapsın değil mi? Ve geldik 16 Mayıs'a. Şimdi 16 Mayıs'ta ne oluyor biliyor musunuz? Boğa burcunda gerçekleşecek yeni ay ile birlikte böyle daha yapıcı bir süreç başlıyor. Şimdi bu etki böyle para, iş, düzen ve yaşamla ilgili kalıcı bir adım atma imkanı verir. Tamam mı? Yani bunun anlamı budur. Bak yine tekrarlıyorum. Bu etki para, iş, düzen ve yaşamla ilgili bakın en önemlisi kalıcı bir adım atma imkanı verir. Ama tabii ki şimdi burada lütfen hani ne güzel işte bana bu rahatlığı sağladı deyip yaymak yok. Rahatlık yok. Anlatabiliyor muyum? Sorumluluk var, istemek var.
Bak bu detaylar çok önemli. Şimdi geldik 19 Mayıs'a. 19 Mayıs'ta Mars Boğa burcuna geçecek ve ne olacak biliyor musunuz? Süreç yavaşlayacak. Biraz hızlandık değil mi? 19 Mayıs'a kadar hareketlilik yaşadık. Şimdi burada biraz diyecek ki frene bas. Tabii ki zorlayıcı olacak. Neden? Çünkü sabretmek insanın doğasında yoktur. Ama üzgünüm, sabretmen gerekecek. Hızlı sonuç alamamak, biliyorum, ben de çok sinir olurum. Sinir bozucu bir süreçtir. Hani istediğim şeyin bir an önce gerçekleşmesini ve netleşmesini isterim. Sizi çok iyi anlıyorum. Bu biraz bizim hani sabrımızı test edecek, sinirimizi biraz zorlayacak, haliyle biraz da bozacak. Ama ne olacak biliyor musunuz? Bu etki her zaman söylediğim gibi doğru kullanılırsa, doğru bir hamle yapılırsa çok güzel kalıcı sonuç haliyle getirecek. 21 Mayıs'a geldik. Ne oluyor? Güneş İkizler Burcu'na geçiyor ve tempo artıyor. Bak az önce yavaşladı. Şimdi ne oldu? Arttı. Bu daha aslında rahatlatıcı bir etki değil mi? Ben de söylerken gerçekten rahat ediyorum. Şimdi iletişimin hızlanacağını bir kere söylemem lazım. Bak fırsatlar da akabinde geliyor. Böyle yağıyor yağmur gibi. Seçenekler çoğalıyor. Oh daha ne olsun. Ama şimdi burada evet bunlar güzel de böyle birazcık dikkatli olmamız gereken bir şey var. Bu ne biliyor musunuz? Dağılma riskimiz var. Çünkü şimdi böyle kafa karışacak. Biraz yavaşlamıştık. Şimdi hızlandık. Hareketlilik arttı. Beklediğimiz bir tempo değil. Ne oluyor diye böyle bir şaşkınlık içine gireceğiz. Ama işte burada dediğim gibi dikkatini dağıtmayıp odağını toplarsan hani net kalırsan tamam mı? Kazanacaksın. Kararsız kalırsan, acabalar, belkiler, kim bilirlerle böyle bir düzen içine girersen zaten dağılmaya müsait bir hafta değil mi? Ay. Sen de ne olur? Haliyle dağılırsın. Odak kalmaz. Anlaştık mı? Ve 22 Mayıs Güneşle Uranüs kavuşuyor. Aynı güzel Gökçe diyeceksiniz. Tamam, güzel. Evet, bu ikili kavuştu da aslında en kritik günde yaşayacağımızı hemen akabinde söyleyeyim mi? Yani önce sevindirdim, şimdi birazcık böyle düşündürüyorum. Evet, şimdi bu etki böyle çok ani bir değişim getirir. Beklenmeyen bir gelişmedir, sürpriz bir karardır ya da ne bileyim gerçekten hani böyle yön değiştirme durumlarımız vardır ya bak bunların ortaya çıkabileceği çok aşikar. Bu zorlayıcı olur. Yine bu kısım da tabii ki zorlayıcı olur. Neden? Çünkü planlar bozulur. Sen böyle hesaplamamıştın, böyle plan yapmamıştın. Aniden bu planı değiştirme durumunda kalıyorsun. Düzen bozulur, biraz böyle gerilirsin değil mi haliyle? Ama çok da güçlü bir fırsat yakalamaz mısın? Hani o beklediğin şey aslında bak hemen önüne hızlıca geliverdi. Sen daha onu kim bilir ne zaman gerçekleştirecektin değil mi? İşte bu süreç evet bizi zorluyor ama aynı zamanda da bizi çok güçlü bir fırsata doğru yönlendiriyor. Aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Toparlayayım bu kısmı. Seni olması gereken yola sokuyor. Bak daha ne yapsın yani? Evet dediğim gibi bu tarih çok önemli. Bakın 22 Mayıs unutmuyoruz tamam mı? Güneşle Uranüs kavuşuyor. Evet ani gelişmeler yaşanıyor ama ne yapıyoruz? Bundan korkmuyoruz. Bunun geliş amacı bizi gerçekten olmamız gereken yola doğru sokmak olduğunu biliyoruz. Tamam geldik 31 Mayıs'a. Şimdi burada bir dolunay var. Yay dolunayıyla ay kapanıyor. Evet, ayın sonunu bu şekilde yapıyoruz. Bu dolunay sonuç getirecek. Rahatlatıcı bir netlik sağlayacak çok şükür. Ayı tamamlarken en azından güzel kapatacağız. Yani ay boyunca yaşadığımız o her şeyin cevabını aslında burada alacaksınız diyebilirim. Evet, bir konu kesinleşecek. Bir süreç gerçekten sizin istediğiniz gibi sonuçlanacak ya da tamamlanacak diyelim. Yani belirsizliğin artık tamamen ortadan kalkacağını söylememiz lazım. Belirsizlik kalmıyor. 31 Mayıs'a kadar direnin tamam mı? 31 Mayıs itibariyle belirsizlikler kalkıyor, netlik oluşuyor ve süreç gerçekten istediğimiz yöne doğru gitmeye başlıyor. Şimdi tüm bu anlattığım aslında gökyüzü hareketleri bakalım şimdi 12 burca nasıl etki yapacak değil mi? Genel tablo çok net bir şekilde özetlendi. Buraya kadar videomu izledin biliyorum. O zaman hadi hemen beğeniyorsun. Yorumlar kısmında da videoyu bitirdikten sonra yorumunu yaz. Bölme çünkü izlemeye devam et tamam mı? Ve tabii ki kanalıma abone olmayı da lütfen unutma. Hadi o zaman şimdi bakalım 12 burcu nasıl etkileyecek? Her zaman olduğu gibi Koç ve yükselen Koçlarla başlayalım. Şimdi Mayıs ayı senin için para, harcama ve karar yönetimi üzerine çalışıyor tamam mı? Senin için öne çıkan konular bu 3 başlık altında. Ayın başında şimdi bakalım. Maddi bir konu böyle dikkatini çekecek. Beklenmeyen böyle bir ödeme, bir borç ya da hani yanlış bir harcama vardır ya. İşte bu tarz planlar seni birazcık durduracak. Az önce de nasıl belirtmiştik? Koca bir ayı biliyorsunuz önemli tarihler itibariyle sizlere anlatmıştım. İşte siz burada evet bu 3 ana başlık dikkat çekiyor ama dikkat etmeniz gereken
borçlar, bak ödeme, hani buradaki harcama planınınla ilgili bazı şeyler harekete geçemeyecek, seni biraz durduracak. Yani bekle diyecek sana. Çünkü hızlı hareket etmek isteyeceksin. Evet, biliyorum, anlıyorum. Ama bu sefer ne yapacak biliyor musun? Hesap yapmadan adım atarsan senin zarar görebileceğini söyleyen bir aydasın. Tamam, sana bunu hatırlatıyor çok net. Ve iş tarafı. Şimdi burada da bir yoğunluk oluşabilir. Bu çok net ve görünen bir gerçek. Üzerine gelen böyle bir görev ya da böyle ne bileyim hani çözülmesi gereken konu vardır ya. İşte bu konuların biraz bu süreçte zaman alacağını seninle paylaşmam lazım. Yani her şeyi böyle aynı anda yetiştirmeye çalışırsan, evet senin böyle bir özelliğin var biliyorum, canın tez. Tabii ki haliyle de dağılma riskin var. Bunları da göz önüne almanda fayda var. Şimdi ayın ortasına bakalım. Şimdi burada bak çok ciddi ve önemli bir konu var. Alım satım, yatırım fikri. Bak bu gibi fikirler, bu gibi düşünceler senin gündemine geliyor. Şimdi tabii ki bunu bir fırsat gibi düşüneceksin. Böyle göreceksin. Evet, ben de göreyim öyle ama ama detaylara bakmadan eğer bu tarz şeylerin altına girersen sonradan bak birazcık uğraşabilirsin. Ben sana söyleyeyim, hani Mayıs ayı boyunca böyle tırmalarsın. Şimdi tabii ki hani bu alım satım, yatırım fikri gündeme gelir, gelsin, güzel şeyler. Tabii bu bizim için, sizin için de şimdi nasıl yorumlanır? Güzel bir fırsat Gökçe Hanım, görünüyor. Değerlendirelim dersiniz. Tabii ki ama, şimdi burada bir ama var. Detaylara bakmadan, tamam mı? Böyle paldır küldür girersen bu işlere sonradan bak uğraşabilirsin. Yani Mayıs ayı böyle tırmalayacağın zorlayıcı bir süreç olur senin için. Aman diyorum, çok dikkatli ol. Şimdi gel bir de ayın ortasına bakalım. Ayın ortasında böyle günlük hayatında böyle biraz yavaşlama olabilir, tamam mı? Hani bazı işlerinin gecikebileceğini göreceksin ya da planladığın şeylerin ertelenebildiğiyle de karşılaşabilirsin. Şimdi burada zorlayan şey aslında az önce de dedim ya, birçoğumuzu böyle sabır konusunda test edecek. Sabretmek seni galiba bu süreçte zorlayacak en önemli etken diyebilirim. Ama bekle, olur mu? Ve ay sonuna şimdi geldik. Ani bir gelişme yaşayabilirsin. Bakın sadece bu ani gelişmeler sadece Koç ve yükselen Koç için olmayacak. İlerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Hemen hemen her burç için gerçekten, çünkü böyle bir aydayız. Yapacak bir şey yok. Ani gelişmeler yaşayabiliriz. Siz de sevgili Koçlar bu konuda şöyle para girişi, teklif ya da beklenmedik bir fırsat üzerinden ani bir gelişme yaşayacaksınız. Planınız değişebilir ama bu değişim sizi dağıtmayacak canım. Hani böyle de kötü bir tablo yok, kötü bir senaryo yok. Toparlayacak. Ay aslında kapanırken size ne diyor biliyor musunuz? Maddi olarak evet daha net bir noktaya geleceksin ama neye neyi harcayacağını, neyi keseceğini de çok net bir şekilde bilmen gereken bir ay seni bekliyor. Evet sevgili Boğa ve yükselen Boğa. Bu ay sizin için kendin, bedenin ve yaşam düzeninin ön plana çıktığı bir ay olacak. Bak seni de bu üçlüden vurdu. Şimdi detaylara bakalım. Evet ayın başına böyle fiziksel olarak kendini fark edeceksin. Şimdi bu bir sağlık konusu da olabilir. Kilo olabilir. Hepimizin takıntısı. Hazır bir de yaz geliyor değil mi? Daha fit görünmek isteriz. Görünüm, işte dış görünüş ya da yaşam tarzın olabilir. Ne bileyim ağır bir yaşam tarzın vardır. Hareketsizsindir değil mi? Ne diyeceksin biliyor musun? Bu böyle gitmiyor. Bak böyle bir nokta yaşayacaksın. Kötü bir şey değil bu. Bunları zaten fark et ve cesaretinde topla yap derim ben. Ve aile içinde de böyle küçük bir konu var. Tamam, bu konunun biraz büyüyebileceğini söylemem lazım. Şimdi bu bir söz olabilir, bir davranış olabilir, seni düşündürür. Ama tabii ki bu hani böyle uzun süredir biriken bir durumun aslında dışa yansıması gibi özetlesek daha doğru olur. Hani bu böyle Mayıs ayı geldi pat diye böyle aile içinde böyle bir söz, davranış belirmeyecek. Bu zaten vardı. Hani acıktan temeli vardı da, anlatabiliyor muyum? O temel daha sağlam hale geldi. Artık dışa vurma geldi. Geçmişi vardı, artık geleceği de var. Üzgünüm ama tabii ki konuşularak halledilebilir. Ve ayın ortasında eğitim, gelişim ya da böyle yeni bir beceri konusu var biliyor musun? Böyle bir şey gündeme gelecek. Bu süreçte harcamalarının da artacağını söyleyebilirim. Çünkü bunlar için para lazım. Kendin için yapmış olduğun harcamalar değil mi? Kendine değer katacak şeyler için harcama yapıyorsun. Tabii ki bu konuda da dikkatli olman gerekir. Ya dengeyi kur, tamam mı? Kendine yatırım yapıyorsun, anlıyorum. Ben de çok severim. Harcama yapacaksın tabii ki. Ama hani birazcık dengede kal derim. Çok aşırıya kaçma. Ayın ortasından sonra sabrımız zorlanacak. Fiziksel olarak yorgun hissedebileceğiz. Zaten bu ay böyle bir ay. Hepimiz için bu kaçınılmaz bir gerçek olacak. Kendini fazla zorlama derim, olur mu? Ve ayın sonuna doğru bak sizde de böyle bir değişim var. Evet, bu ani değişim sende nereden olacak biliyor musun? Böyle doğrudan seni ilgilendiren bir karardan olacak.
Yaşam tarzında yön değişikliği olabilir. Var olan düzeninde bir değişiklik yapma isteği olabilir. Bunlar net değişiklikler. Bunları zaten sen de biliyorsun. Daha net kararlar alabileceksin. Hani öyle bilmediğin bir yerden vurmayacak seni. Ve ayı kapatalım. Evet, ayı kapatırken sizin için kendinle ilgili netleşeceksin, yüzleşeceksin. Yani nasıl bir hayat istediğini aslında çok net bir şekilde, hani o aynayı koyarız ya karşımıza, orada çok çıplak bir şekilde göreceksin. Hayırlısı olsun sizin için. İkizler ve yükselen ikizler. Şimdi bu ay sizin iç dünyanız. Sağlık ve zihinsel yükler öne çıkıyor. Bak gerçekten zaten bu üçü benim sadece Mayıs ayı için değil. Normal aylarda da hep çıkıyor da demek ki bu ay daha fazla vuracak. Aman dikkat edelim, değil mi? Ayın başında böyle enerjin düşebilir. Uyku düzenin bozulabilir ya da böyle kendini yorgun hissedebilirsin. Ama bu, ben her zaman söylüyorum, bu bir fiziksel bir yorgunluk değil. Bilmiyorum, ikizler ve yükselen ikizler bunu çok sık yaşar. Ben de çok yaşıyorum. Zihin. Tamamen orası çok yoğun, çok yorgun. Ya uykuda bile dinlenmiyor. Çok ciddi söylüyorum. Ama işte bu kendimize zarar. Şimdi evet, bu kısmı böyle geçiyorum. Hani bu anlamda sakın yanlış anlamayın. Hani espri yapmıyorum. Gerçekten de doğru. Bunu ben de bizzat yaşadığım için evet, zihnimiz her zaman yorgun. Bu süreçte bir tık daha dikkat edelim, olur mu? Yormayalım kendimizi. Aynı zamanda geçmişten kalan bir konu tekrar gündeme gelebilir. Bu bir insan, bir karar, hani geçmişte konuşulmuştur ama yarım kalmıştır, tamam mı? Meseleler olabilir. Şimdi bunları ayın ortasında sağlıkla ilgili bir konuya da dikkat etmeniz gerekebilir diye bağlamak istiyorum. Çünkü bu kararlar ve bu geçmişten gelen insan kararlar, evet, konuşulması gerekir bu meseleler ve paralel olarak da tabii ki sağlıkla ilgili de bir konuya dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü küçük ihmaller var, tamam mı? Bu ihmaller büyüyebilir. Dinlenmeniz, kendinize her zamankinden bir tık daha bu dönemde zaman ayırmanızı şiddetle öneriyorum. Bu süreçte iş tarafına da bakalım. Böyle arka planda ilerleyen bir konu var, tamam mı? Görünmeyen bir hazırlık ya da gizli bir süreç içinde olabilirsiniz. Ayın ortasından sonra biraz böyle içe kapanma isteğiniz artacak. Ben de öyle olurum, biliyor musunuz? Kalabalıktan biraz uzaklaşmak, yalnız kalmak gerçekten bu süreçte iyi gelecek. Bunu isteyebilirsiniz, kötü bir şey değil. Bence yapın. Ve ayın sonu. Şimdi bir gelişme sizin için de var. Benim için de, bizim için de var. Evet, bu bir farkındalık olacak. Bak, burası da bizim için önemli. Ya birçok şey böyle çok net aslında anladık da Mayıs ayında böyle tokat gibi vuracak yüzümüze, daha net anlayacağız. Ayı kapatırken de zaten ana temamız belli. Zihinsel olarak rahatlamamız lazım ve emin olun rahatlıyoruz. Ay yüklerimizden böyle arınmış gibi hissedeceğiz, tamam mı? Kuş gibi hafifleyeceğiz sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili yengeç, yükselen yengeç. Şimdi bu ay sizin için sosyal çevre, arkadaşlıklar ve planlar ön planda. Güzel. Böyle ayın başında bir arkadaşınla ilgili bir durum bak dikkatini çekebilir, tamam mı? Planın değişebilir ya da böyle bir davranış seni azıcık düşündürecek. Bak, farkında olabileceğin bir ay. Tamam, bunlar önemli detaylar. Aynı zamanda bir organizasyon, davet ya da sosyal planında gündeminde olabileceğini de söylemem lazım. Ama böyle lütfen hani herkesle hani aynı frekansta olmadığını da fark edeceksin. Hani böyle vıcık vıcık ilişkilere gerek yok, olur mu? Mesafeni koy derim. Ayın ortasında yeni insanlarla bak tanışma ihtimalin var. Bunu böyle bir iş bağlantısı gibi de düşünebilirsin. Sosyal çevre üzerinden olabileceğini de, ama tamam mı? Bu bağı unutma. Bu süreçte biraz böyle harcamaların artacağını görüyorum. Ayın ortasından sonra böyle bir arkadaşlığın testten geçebilir. Bak, arkadaşlık üzerine. Zaten ana teman neydi senin? Evet, arkadaşlıklar, iş çevresi, tamam mı? Bu konulara çok dikkat ediyorsun. Harcamalar. Bak, bu konuda senin için önemli. Evet, ayın ortasından sonra bir arkadaşlık testten geçer. Ama hani küçük bir konu vardır da, tamam mı? Biraz bak büyüyebilir. Bu süreçte ben senden şunu rica ediyorum. Evet, gerçeği göreceksin. Bu yüzden zaten böyle bir mesafe de koymak isteyebilirsin. Hani az önce de belirttim ya, net bir şekilde göreceksin bazı şeyleri diye. Yani küçük sorunların büyüyebileceğinden korkma. Aynı zamanda bu seni netleştirecek ve farkına da vardıracak bir süreç olacağı için bence güzel. Ayın sonuna doğru da siz de tabii ki bir gelişme yaşayacaksınız. Bir arkadaşınla ilgili beklemediğin bir durum ortaya çıkacak. Ya bak, bu senin için çok önemli. Yani Mayıs ayı aslında kime ne kadar güveneceğin, kiminle yoluna nasıl devam edeceğin, çevreni daha böyle sadeleştirip netleştirebileceğin bir ay. Hani o maskelerin düşeceği deriz ya, işte bak senin için öyle bir ay. Maskeler düşüyor, gerçekleri görüyorsun. Şaşırma. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan. Şimdi bu ay sizin için konu ne biliyor musunuz? Kontrol falan değil. Biliyorum çok seversiniz. Kontrol değil.
hayatın farklı alanlarını aynı anda yönetebilmek olacak. Şimdi bu konuyu sever misiniz, sevmez misiniz bilmiyorum ama maalesef bu ay böyle bir testten geçeceksiniz. Şimdi ayın başında evle ilgili bir konu. Böyle bir şey gündeme geliyor. Bundan kaçamıyoruz. Bu bir tamirat, taşınma düşüncesi ya da böyle ev içinde hani alınması gereken bir karar vardır ya, hani ailece böyle oturursunuz, eş, işte çocuklar falan. Böyle bir karar alacaksınız. Yine aynı dönemde çocuklarla ilgili ya da böyle sorumluluk almış olduğunuz biriyle ilgili de bir gelişme var. Bu bir eğitim konusu, bir masraf, ya illa bir masraf, bir para çıkıyor ya da böyle ilgilenmeniz gereken gerçekten hani önemli bir konu ve durum var. Ayın ortasında iş hayatına baktığımızda burada da bir hareketliliğin oluşacağını söyleyebilirim ama şimdi bu sefer senden ne olacak biliyor musun? Çok daha fazla disiplin beklenecek, bir tık daha sorumluluğun artacak bu süreçte. Ve harcamalar. Altını çizerim. Çok önemli. Harcamalar artıyor. Özellikle ev, yaşam düzeni ya da böyle hani konfor alanın için yapmış olduğun masraflar bak oldukça göze batıyor. Tamam mı? Dikkat çekiyor. Aman dikkat et. Ayın ortasından sonra sosyal hayatın bir tık hızlanacak. Davetler, organizasyonlar gündemde olabilir. Zaten artık havalarda ısınıyor. Mayıs demek ne demek zaten? Yazın böyle bize göz kırpmış olduğu aydır, halidir değil mi? Ayın sonuna geldik. Sizin için burada da bir gelişmenin yaşanacağını belirteyim. Şimdi bu bir İş kararı da olabilir, aileyle ilgili çok önemli bir konu da olabilir. Beklenmedik bir değişim. Bak bu önemli. Seni böyle yeni bir düzen kurmaya itebilir biliyor musun? Yani senin aslında aklında hayalinde yoktur ama o gelişme, o işte ani gelen gelişme seni bambaşka bir düzen kurmaya itebilir. Hakkında hayırlısı olsun derim. Ama ayı kapatırken özetle söylemem gerekirse çok net söylüyorum, tamam mı? Organize etmeye başlayacaksın hayatını. Bak kendin yönetmeye, kendin kontrol etmeye başlayacaksın. Dağınık olan konuları da öyle güzel toparlayacaksın ki böyle Mayıs ayından dimdik çıkacaksın. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, bu ay sizin için konu detaylar değil, yönü netleştirmek olacak. Güzel. İlk defa bak detaya takılmayacaksınız, yönünüzü netleştireceksiniz. Ayın başında böyle kısa bir yolculuk var, bir ziyaret ya da böyle yakın çevreyle ilgili konular gündeme gelecek. Kardeşler, akrabalar ya da komşularla ilgili bir gelişme yaşanabilir. Bu ay aslında şöyle bir evrak, tamam mı? Belge, resmi bir iş dikkatini çekebilir, tamam mı? Yani küçük bir detayın gözünden kaçmasına aman lütfen çok dikkat et. Çünkü sonradan uğraşacaksın, başın ağrır. Aman diyorum, önemli, buralara çok dikkat et. Ayın ortasında eğitim, kurs ya da böyle kendini hani geliştirme isteğinin de artabileceğini söyleyebilirim. Yeni bir şey öğrenmek kim istemez ki değil mi? Kendinize yatırım yapmış oluyorsunuz. Ben de çok severim. Yeni bir şey öğrenme ya da böyle bir alanda ilerleme kararı alabilirsiniz. Bence uygulayın. Bu ay sizi destekliyor. Ayın ortasından sonra biraz zihinsel yorgunluğunuzun artacağını söylemem lazım. Böyle her şeyi aynı anda düşünmek kimi yormaz ki? Siz de bu süreçte biraz daha yoracak. Burada biraz sadeleşmek sanıyorum sizler için çok önemli olacak ve iyi gelecek. Ayın sonuna doğru ani bir gelişme yaşanabilir. Bu bir haber, bir mesaj ya da böyle beklemediğin bir teklif olabilir. Bak güzel, sürpriz. Yani planlarını değiştirebilirsin ama bu kötü anlamda değil. Çünkü senin için daha iyi ve daha hayırlısı olanı, tamam mı? Ve ayı kapatırken aslında sana söylemem gereken şey şu. Odaklanman gerektiğini zaten net bir şekilde anlaman gereken bir ay, tamam mı? Yani asla dağınıklığa, böyle karamsar düşüncelere, kararsızlıklara bu ay sen asla yer vermemelisin. Dağınıklık yerini neye bırakacak? Netliğe bırakacak. Netliğe bırakırsa ne olacak? Haliyle kazanacaksın diyorum. Terazi ve yükselen terazi. Şimdi bu ay sizin için konu ne biliyor musunuz? Biliyorum sevmiyorsunuz bu kelimeyi. Denge. Hayır. Dengeyi çıkarın. Denge yok. Sahip olduklarını doğru yönetmek var. Şimdi ayın başında biraz böyle maddi konuların ön plana çıkacağını sizlere hemen söyleyeyim. Bu bir ödeme olacak. Tabii ki bir alışveriş olur ya da ne bileyim bir borç vardır, tamam mı? Hani birine vermişsinizdir ya da işte sizden istenir, tamam mı? Hani bu gibi konular gündeme gelecek. Harcamalarını gözden geçirmek zorunda kalabilirsin. Bir dakika diyeceksin, şu ekstrelere bir bakayım. Nereye ne harcamışım? Aynı dönemde şimdi değer vermiş olduğun bir eşya, bir yatırım ya da böyle sahip olduğun bir şeyle ilgili de karar alman gerekebilir. Bu ne bileyim hani alım satım işi de olabilir, tamam mı? Hani bunlara biraz daha böyle dikkat et. Ya bu gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Ve geldik ayın ortasına. Böyle hani işten gelen bir kazanç ya da hani ek gelir diyeyim. Anlatabiliyor muyum? Hani bu gibi ihtimallerin doğabileceğini de seninle paylaşmam lazım. Tabii ki bunları değerlendir. Bu fırsatı mutlaka değerlendir. Ama ne yap biliyor musun? Hadi geldi önüme hemen değerlendirin diye acele etme.
doğru zamanı bekle. Olur mu? Çünkü bunun için doğru zaman çok önemli. Bu süreçte biraz aile içinde de para konuları var. Bu gibi konuşmalar olacak. Ortak bir harcam olabilir ya da paylaşım gündeme gelebilir. Ayın ortasından sonra kendine yapmış olduğun harcamaların biraz artabileceğini söylemem lazım. Tabii şimdi yaz geliyor. Biraz gardırobumu değiştireyim diyebilirsin. Giyim, bakım, konfor, tamam mı? Bu gibi şeylere biraz para harcamak isteyeceksin. Tabii ki harca ama ne diyorum? Kontrolü elden aman diyorum bırakma, tamam mı? Dikkat et. Ve ayın sonuna doğru para girişi ya da beklenmedik bir masraf. Bak, ikisi de çok farklı. Para girişi de olabilir ama bu gelen para ani bir masrafla da elinden çıkabilir. Yani planını hızlıca değiştirmek zorunda kalabilirsin. Tabii ki buna mani olamazsın, engel olamazsın. Yaşaman gerekiyorsa, yapman gerekiyorsa, ödemen gerekiyorsa da yaparsın, değil mi? Umarım öyle olmaz. Hani para girişi olsun da beklenmedik bir para çıkışı olmasın, o para elinde kalsın derim. Ve ayı kapatırken maddi olarak böyle daha bilinçli olacaksın, tamam mı? Yani ne kazandığını ve neyi gereksiz harcadığını İnşallah net bir şekilde göreceksin. Ben görüyorum. Haritada baktığım zaman umarım siz de kendi hayatınızda bunu fark edersiniz. Sevgili akrep ve yükselen akrep. Şimdi bu ay sizin için konu ne biliyor musunuz? Gizli olan değil de doğrudan senin hayatın olacak. Güzel. Şimdi ayın başında kendine ilgili bir farkındalık yaşayacaksın. Bu fiziksel de olabilir, psikolojik de olabilir. Hatta hayatına dair bir karar bile olabilir. Artık yorumu size bırakıyorum. Artık böyle devam edemem dediğin hani bir nokta vardır ya, işte o noktayı yaşayacaksın. Aynı dönemde İlişkiler tarafında da böyle bir hareketlenme söz konusu. Birinin sana böyle yaklaşımı değişebilir. Hani her zamankinden çok farklı olabilir. Buna şaşırma. Ya da sen aynı şekilde hani birine karşı tavrını değiştirebilirsin. Tamam mı? Hani iyi sandığın insanın artık iyi olmadığını anlarsın. Haliyle de tavrını değiştirebilirsin. Bunlara şaşırma. Ayın ortasında günlük düzenin biraz değişecek. Böyle iş saatlerin, işte yaşam rutinin ya da ne bileyim alışkanlıkların böyle farklı bir şekle bürünebilir. Bu süreçte lütfen ama lütfen sağlıkla ilgili bir konuya dikkat etmen gerekir. Hani küçücük bir ihmal vardır ya, lütfen onun büyümesine izin verme diyorum. Bir an önce önlemini al. Olur mu? Ayın sonuna doğru da yine bir gelişme var. Sizin için de ani bir gelişme var. Bu gelişme ne biliyor musunuz? Doğrudan seni ilgilendiren bir karar olacak. Yani dışarıdan herhangi bir şey değil bu. Direkt seni ilgilendirecek. Beklenmedik bir durum seni net bir adım atmaya maalesef zorlayacak. Ama bunu tabii ki böyle şimdi olumsuz olarak düşünmeyelim, olur mu? Hani beklemiyorsundur. Düşünsene mesela bir terfi. Hiç beklediğin bir şey değil. Bu bir fırsat değil mi? Anlatabiliyor muyum? Hani terfi olmayacak mısın? Yok ben istemiyorum, aynı pozisyonda kalıyorum demeyeceksiniz herhalde. Olumsuz düşünmeyelim, olur mu? Yani bunu bir olumlu süreç olarak değerlendirelim. Ve ayı kapatırken kendine ilgili çok net bir eleştiriyle yapacaksın, netleşeceksin. Ne diyeceksin biliyor musun? Nasıl bir hayat istediğimi daha güçlü hissediyorum diyeceksin. Bundan daha güzeli var mı? Hadi bakalım, bol şans. Sevgili yay ve yükselen yay. Bu ay sizin için konu ne biliyor musunuz? Hareket değil. Yönünü doğru seçmek. Şimdi ayın başında bir seyahat var. Şehir dışı planı var. Gerçekten var bizim. Şöyle yandan da eşime bakıyorum. Gerçekten de doğru. Resmi bir iş gündeme de gelebilir. Tamam mı? Bu bir vize, başvuru, randevu ya da beklediğiniz bir, gerçekten o kalben istediğiniz bir sonuç olabilir. Küçük bir gecikme yaşanabilir ama bu planı değiştirebilir mi? Evet, şimdi bunu tabii ki ne zamandan beri bekliyorsunuz da, işte ne bileyim vize başvurusu değil mi? Bunlar önemli şeyler, randevular, işte ne bileyim beklediğin bir sonuç, bir belge. Küçük bir gecikme haliyle senin o kafandaki tarihleri, planı ne yapar? Değiştirir. Aynı dönemde akademik ya da böyle hukuki bir konuda bak dikkat çekiyor. Önemli eğitim, tamam mı? Sınav ya da resmi bir süreçte netlik arayacaksın. Eksik bir detay varsa bunu eğer gözden kaçırsan ne olur biliyor musun? Gerçekten sonradan çok uğraşırsın. Ben de çözemem. Ona göre dikkatli olun. Ayın ortasında iş tarafında yeni bir kapı açılıyor. Bu bir proje olabilir, yeni bir alan olabilir ya da gerçekten çok farklı bir yön olabilir. Tamam mı? Bunların hepsini yaşayabilirsin. Bu süreçte bir de aileden gelen bir konu var. Bak bu da dikkatimi çekti. Böyle bir konu gündeminize gelecek. Birinin böyle senden bir beklentisi olabilir ya da hani birlikte alınması gereken bir karar vardır. Bu gibi konular böyle masaya gelecek. Oturacaksınız, ailece konuşacaksınız ama bir karar çıkar. Yani bundan emin olabilirsiniz. Ayın ortasından sonra birazcık enerjinin düştüğünü görüyorum. Fiziksel olarak değil ama bu, tamam mı? Tamamen motivasyon. Motivasyon olarak biraz kendini hani nadasa bırakma deriz ya, geri çekilme isteyebilirsin. Ayın sonuna doğru baktığımızda sizin için de tabii ki bir gelişme var. Ani bir gelişme. Bu bir yolculuk.
eğitim ya da iş bağlantısıyla ilgili böyle beklemediğin bir değişimin seni böyle farklı bir rotaya sokacağını da söylemem lazım. Bak hepimizin hayatlarına böyle değişik değişik dokundu değil mi? Ayı da kapatırken ne oluyor biliyor musun? Hangi yöne gitmen gerektiğini zaten çok güzel bir şekilde bileceksin ve o farklı rotaya, hani dedim ya seni bu ay destekliyor, farklı bir rotaya sokacak diye ve sen o rotaya yöneleceksin, emin olabilirsin. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, bu ay sizin için aslında konu kontrol değil, paylaşım ve sorumluluk, biliyor musunuz? Ayın başında ortak para, kredi, borç ya da böyle miras gibi konular gündeme gelecek. Tabii ki bu tek başınıza çözeceğiniz bir şey haliyle olamaz değil mi? Başkalarıyla birlikte hareket etmeniz gerekecek. Aynı dönemde işle ilgili de bir sorumluluğunuzun artacağını söylemem lazım. Üzerinize kalan bir görev ya da çözülmesi gereken bir kriz böyle seni daha fazla meşgul edebilir. Ayın ortasında sosyal çevrenden bir destek gelecek. Bu bir arkadaş, bir tanıdık ya da böyle bir bağlantı, tamam mı? Sana bir kapı açabilir. Ama bunu değerlendirmek için hızlı hareket etme, olur mu? Doğru hareket et. Bu süreçte teknolojik böyle ya da dijital bir konunun gündeme gelebileceğini de söylemem lazım. Tamam mı? Bunu da belirteyim size. Ayın ortasından sonra harcamaların artacağını da belirtelim. Özellikle başkalarıyla paylaşılan giderlerin seni zorlayacağını da söylemem lazım. Ortak bir şey yapma. Cebinde paran varsa kendin yap. Ve ayın sonuna doğru da bir ödeme, borç ya da böyle ortak bir konuyla ilgili konular var. Yani planını hızlıca değiştirmek zorunda kalabilirsin. Evet, maalesef böyle bir aydayız. Ayı kapatırken yüklerini böyle biraz daha artık fark edeceğin bir ay diyebilirim. Ayın sonunda bunu fark edeceksin. Yani neyi tek başına taşıyacağını ya da nelerden vazgeçeceğini çok net bir şekilde belirleyeceksin. Evet sevgili Kova ve yükselen Kova, bu ay sizin için konu özgürlük değil, ilişkilerde denge kurmak olacak. Ayın başında böyle birebir ilişkilerde bir hareketlenmenin olacağını söyleyeceğim. Bu bir partner, müşteri ya da böyle iş bağlantısı gibi düşünün, olur mu? Karşınızdaki kişi daha net ve gerçekten biraz talepkar davranabilir. Aynı dönemde kariyer tarafında da bir görünürlük artışı söz konusu. Bu bir toplantı olabilir, sunum ya da böyle hani üstlerle yapılacak olan görüşmenin dikkat çekeceği bir ay, tamam mı? Bunu da belirteyim. Yani kendini doğru ifade etmen gerçekten bu süreçte çok ama çok önemli olacak. Ayın ortasında bir anlaşma ya da sözleşmenin de gündeme gelebileceğini söyleyeyim. Bu bir iş ortaklığı olabilir ya da resmi bir süreç gibi düşün. Yani detayları iyice inceleme gerekeceğini de zaten burada belirtmeme gerek var mı? Tamam, belirteyim, bir kez daha altını çizeyim. Lütfen detayları iyice incele, olur mu? Bu süreçte günlük düzenine de lütfen dikkat et. Çünkü değişecek. İş saatlerin değişir, çalışma şeklin değişebilir. Yani evden çalışabilirsin bir süre. Yani bu da olabilir, home office gibi. Alışkanlıkların farklı bir akışa girebilir. Ayın ortasından sonra da zihinsel olarak biraz yoğunlaşacaksın. Aynı anda böyle çok fazla konuyla ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Ve ayın sonuna doğru da sizin için de tabii ki bir gelişme var. Bu böyle doğrudan ilişkilerle ilgili olacak, tamam mı? Bir teklif, bir ayrım ya da ne bileyim böyle hani bir yön değişikliği gibi düşünebilirsin. Net ama bu çizgiler. Ve ayı kapatırken kimlerle gerçekten nasıl ilerleyeceğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini sen artık güzel bir şekilde bu yorumlara bakarak belirleyeceksin. Hayırlısı olsun diyelim. Ve son olarak balık, yükselen balık. Bu ay sizin için konu aslında hayal değil, günlük hayatı düzene sokmak olacak. Ayın başında böyle iş ortamında bir hareketliliğiniz var. Böyle bir görevinizin değişebileceğini, işte bir yoğunluğun olabileceğini, hani yoğunluk vardır ama biraz daha artacak ya da beklenmedik bir sorumluluk bu yüklerin üzerine de eklenebilir. Yine aynı dönemde böyle sağlıkla ilgili bir konuya da dikkat etmeniz gerekir. Bu konuya da gerçekten dikkat çekmem lazım. Bu büyük bir şey değil. Olmayabilir ama hani ihmal etmeyelim, olur mu? Çünkü ihmal edersen haliyle büyüyebilir. Ayın ortasında çalışma düzenine ilgili bir net karar vereceksin. Net bir karar alacaksın. Bu saatlerinle ilgili olabilir, ortamla ilgili olabilir, yaptığın işin şekliyle bile olabilir. Evet, ayın ortasından sonra para konusunun devreye girdiğini söylemem lazım. Yani küçük küçük ama hani böyle sürekli harcamalar biraz böyle dikkatini çekecek. Kontrol etmezsen bu küçük küçük harcamalar ne olur? Birikir ve işin içinden çıkamazsın. Aman derim. Burada küçük bir uyarı, dikkat. Ayın sonuna doğru da sizin için de yine bir gelişme var. Bu ne biliyor musunuz sizin için? Bu bir iş fırsatı. Bak güzel. Ayın sonuna doğru değerlendir. Ya da günlük düzenini değiştirmen gereken bir durum olabilir. Bunu fırsatı, yani bu sunulan fırsatı kazanca çevirebilirsin. Her şey senin elinde ve ayı kapatırken hayatını daha düzenli hale getireceksin. Gerçekten buna inan. O küçük değişikliklerin aslında senin için ne kadar büyük bir rahatlama getirdiğini de ayın bitiminde göreceksin diyorum. Evet, Mayıs ayı şunu bize çok net bir şekilde gösterecek ve söyleyecek. Hayatında neyi sürdürmen gerekiyor, neyi artık bırakman gerekiyor. Bu ay aslında her şey evet kolay ilerlemeyecek ama
zaten mesele de kolay olması değil ki, değil mi? Mesele gerçekten doğruyu görebilmemiz. Çünkü bazı şeyler zorla değişir ama değiştikten sonra da bizi rahatlatmaz mı? Kesinlikle. O yüzden bu ay yaşadığın hiçbir şeyi hani neden oldu, İşte niye böyle oldu, olması gerekiyor muydu diye lütfen sorgulama. Bana ne gösteriyor diye bak, olur mu? Yani sonuca bak, neticeye bak. Çünkü gökyüzü bu ay hata yaptırmak için değil de fark ettirmek için çalışıyor hepimiz için. Ve unutma, bazen planın bozulması hayatının doğru yola girmesi için aslında atılan en güzel adımdır. Eğer bu yorumda kendinde gerçekten bir şeyler bulduysan lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutma, olur mu? Seni en çok hangi konu zorladı ya da hangi alanda bir şeyler değişti? Birlikte bakalım, birlikte değerlendirelim. Ve daha fazlası için lütfen kanalıma abone olmayı da unutma. Yeni ayda görüşmek üzere. Hoşça kalın.